İkinci günümüz, kahvaltı yapmaya gidiyoruz Bloom'a. Şimdi güzel bir Balkan kahvaltısı yapmaya gidiyoruz. Balkan kahvaltımızı yaptıktan sonra Kale Meydan'a gideceğiz. Heyecanlıyız. Avokadolu yumurtalı zaten göstereceğiz şimdi. Bloom dolu olduğu için buraya geldik. Buranın kahvaltıları da çok güzel. Ben Sırp kahvaltı söyledim. Ben de avokado tost. Hiç sağ olun. Portakal suyu çok güzel bu arada. Arkadaşlar kahvaltı için öncelikle Bloom Cafe'ye gelmiştik. Şurada görmüş oldunuz. Orada çok fazla sıra var diye bir yanında olan Cuğun'a geçtik. Cuğun'u gösterelim. O da güzeldi. İkisi de zaten benzer konseptlere sahip. Sadece sıra olduğu için beklemenize gerek yok bence. 1 saat bekleyeceksiniz. 5-10 dakika beklenilebilir. Çok fark yok. Google puanlarında da biri 4.6, biri 4.7 zaten. Gayet güzeldi. Avokadolu solmonumuzu yedik. Bunun yanında Sırp kahvaltısı yaptık. Öneririz. Senin yorumların nelerdir bakalım? Ben çok da beğenmedim ya. Bu Kahvaltı tabağında en sevdiğin neydi Sırp kahvaltısında? En sevdiğim bir sosu vardı. Böyle közlenmiş biber muhtemelen ve domates karışımlı bir sos. Onu beğendim. Onun dışında En beğenmediğin şey neydi? beğenmediğim sosis kötüydü. Bir emin olamadım. Sosis tavuk sosisi bu arada. Sırp kahvaltısında sosis geliyorsa. Tavuk sosu ama bir tavuk gibi de değildi. Ben de bir yanlışlıkla bilemedim. adamlara bu pig mi diye sordum. Biraz ayıp oldu ama en son Google çeviriden bakıp pork olduğunu hatırladım. Evet. Öyle sordum. Evet, Kale Meydan'a doğru gidiyoruz. Kahvaltıyı yaptık. Güzel bir şekilde Kale Meydanımıza bakacağız. Şimdi buranın tarihi öneminden bahsedelim biraz. Kale Meydan Osmanlı için çok önemli bir yer. Osmanlı sahip olduğu, bu topraklara sahip olduğu 200 yıl boyunca kendi sınırlarını korumak için hep burada savaşlar veriyor. Hep burası yani bizim Sakarya sınırı gibi düşünün. Hep buradan düşmanı püskürterek öyle bir bizim için de Türkler için de bir öneme de sahip Kale Meydan. Bakalım nasıl bir yer. Herhalde burada da benzinleri kendin dolduruyorsun ya. Benzinci yok herhalde anladığımız kadarıyla. Kendin geliyorsun, arabanı park ediyorsun, doldurup gidiyorsun. Sorry? Nice. Merhaba. Nerelisiniz? Ankara. Ankara. Türkçe biliyorsunuz. Evet, biraz biliyorum. Türkiye'de yaşıyordum bir sene boyunca. Oradan Bir sene. öğreniyordum. Nerede yaşadınız? Ha? Nerede yaşadınız? İstanbul'da. 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 Çok güzel. İşi üzerine mi orada yaşadınız? İş için mi? Hayır. Sadece... Gezi amaçlı öyle Evet. keyifli. O tatile. Tatile gittiniz. Ne Bir kadar sene kaldı? uzun bir tatil ama. Bir sene? Hayır. Hayır. 5 gün. 5 gün. İstanbul'da bir sene yaşıyorum. Kaç olsun? Soralım. Ne yaptın? Ne yaptınız? Orada İstanbul'da ne Bir yaptın? sene tatil yaptınız. Hayır. Çalışıyordum ve tatile. Bilgisayar üzerinden. Ha? Bilgisayardan mı çalışıyordunuz? Evet, uzaktan. Buralı mısınız? Profesyonel. Sırplı Ha? mısınız? Sırp mısınız? Sırp? Hayır, Rusya. Rus. Rus. Moskovalı mısınız? Evet, doğru. Burada da mı yine tatil mi yapıyorsunuz? Burada ne? Tatil iş mi? Tatil mi? Tatil. Tatil. Burada tatil, evet. Çok güzel. Çok memnun olduk. Memnun olduk. Sen aynı? Ben de. Türkiye'de? Türkiye'denim. Evet. Rus gibi değil mi? Evet. Çok güzelsiniz. Evet. Slav beğendim. gibi. Evet. Çok memnun Tamam, oldum. memnun oldum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Evet, buradan girdiğiniz zaman ilk önce bir Sırbistan bayrağı sizi karşılıyor. Kalelerin arasında. Güzel bir görüntü diyebiliriz tabi. Kalelerin surların arasından tırmanan insanlar görüyoruz. Oraya çıkabilir miyiz acaba? Çıkmalı mıyız ya? Bunun altına da inebiliyoruz.
Arena entry burada diyor. Arena'ya gir. Beyaz Kartallar topluluğu kendini bu bölgenin zengin mirasını korumaya, yeni beceriler geliştirmeye adadılar. Kendimizi Mount Blade'deki gibi hissettik adeta. Tüm o Orta Çağ derinden hissedilebiliyor. Orta Çağ zamanı. Kartallar yuvası dediği yerde şurası işte. Ne var ki orada? Aşağı inelim az sonra ama kapalı diyor şu an. Buranın bir de bu kadar temiz kalabilmesi, duvarlarda yazı olmaması da ya cezai yaptırımdan kaynaklı ya da halkın artık duyarlılığından, ikisinden birinden kaynaklı. Tırmanışta çalışıyorlar. Bravo. Oha. Şimdi üç nehrin birleştiği Kale Meydan'ın özel bölümündeyiz. Düşmanları buradan görüntüleyebilen Osmanlı kendi yönettiği, kendi hükmettiği bu coğrafya, bu topraklara dönemde buradan gözcü kuleleri gerek buradaki o döneme ait teleskoplarla arkamda görmüş olduğunuz yerden batıdan gelecek olan düşmanları önceden görebiliyordu. Görmüş olduğunuz taraf Tuna Nehri. Tuna Nehri'nin ağzını görüyoruz. Danube Nehri ve son olarak da daha da bu tarafında Sava Nehri var. Üçünün birleştiği nokta diyebiliriz tam bu bölgeye. Üç nehrin birleştiği yer. Düşmanlar, batıdaki düşmanları görebileceğimiz, önlem alabileceğimiz yüksek bir yapı. Evet, bir kapı gördük. Şuraya doğru ilerlerken oranın manzarası daha iyi diye düşünüyordum. Kapıda da bayağı iyi bir manzara gördük. Hemen çekelim istedik. Bir kapı gördük. Büyüleyince bir manzaraya kapıları açıldı. Gerçekten şurada olmak çok eşsiz bir durum yani. Şimdi bu manzarada olmayı yıllar önce atalarım da istemişti. 1525 senesinde buraya Belgrad'a el koydu. Yaklaşık 200 yıl boyunca bu topraklara, bu coğrafyaya hükmetti. Hükmetmesini sağlayan en önemli yapılardan birisinin tam üzerindeyiz, tam içindeyiz. Kalenin içindeyiz. Düşmanlar görünür vaziyette. Onlara önlemler alınmış vaziyette. Tabii 200 sene sonra kaybettik ama yine de Sırp ordusu yürüyor. Şimdi Pobadnik heykelinin yanındayız. Pobadnik heykeli 1900'lü yılların başında özellikle Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlılara ve Avusturya İmparatorluğu'na karşı alınan zaferlerin bir sembolü olarak Belgrad'ın meydanına dikilmiş bir çıplak adam heykelidir. Pobadnik heykelini gösterelim. Görmüş olduğumuz saat kulesi
1740 ve 1789 yılları arasında Osmanlı'nın burayı işgal demeyelim de hükümiyetinden sonrasında yapılmış bir kule. Sırp tarihi için yine önemli bir rol oynuyor. Osmanlı'ya ait de haritalar var. Bu Osmanlı'nın haritası. Bu Pir Reis'in ilk oluşturmuş olduğu navigasyon haritasını sağlayan Pir Reis'in haritası. Bu da İstanbul'un haritası. Bunlar 1000 dinara satılıyor hepsi. Buradan gelip alınabilir. Burası dünya haritaları. Burası da Belgrad. Aziz Mihail Katedrali'nin önündeyiz. Şimdi içeriği gezeceğiz. Dışarıdan da göstermek istedik. Gerçekten tepesindeki saatle. Çan sesini duyuyorsunuz zaten. İbadet vakti. Yerde de sanırım mezar var. İçeride de mezarlar olduğu söyleniyor. İçeri girince göreceğiz. Evet, en son Aziz Mihail Katedrali'nden çıktık, biraz yürüdük, videomuzu açalım dedik, etrafı da gösterelim dedik. Şimdi Aziz Mark Kilisesi'ne gidiyoruz. 25 dakikaydı oradan yürüme mesafesi. Şimdi 20 dakika falan kaldı. 20 dakika yürüyeceğiz. Dün şuradaydık işte. Dün ilk çıktığımız zaman şuradan geçtik arkadaşlar. Tiyatro vardı. Zaten size de söyledim. O tiyatronun önünden merkeze doğru ilerlemiştik. Yani çıkaracağınız ders şu olsun. Dönüp dolaşıp yine aynı yerleri gezebiliyorsunuz. Belgrad çok büyük bir şehir değil. Yürüyerek gezilebilecek bir şehir. Biz genel konuma çok fazla bakmadık. Evet. Biz sürekli... Aynen, elimiz sürekli konumda değildi. Kendimiz de bulabildik. Zaten otobüste bir yere gidiliyor. Otobüste gidilen vaktin neredeyse aynısı kadar yürüyor. Araba olsa otobüste gitmemelisiniz. Aynen. Gördüğünüz binalar çok güzel. Aynen. Hava boş. Bu da parlamento binası dediğin değil mi? Evet, onların önüne geçelim. Hadi geçelim. Zaten oradan gitmemiz gerekiyor. Önünden değil, arkasından hatta. Parlamento binasının önünde eylem yapıyor motorcular. Ne için yaptıkları konusunda pek bir fikrimiz yok ama yine onu da bulup sizin için şuraya yazarım ne için yaptıklarını haberleriyle birlikte. Şu an haberleri de geliyor bir yandan. Ekranda görüyorsunuz. Büyük bir eyleme benziyor yani. Baştan aşağı motorla donatıp kapatmışlar. Trafiği kapattılar. Burada eylem yapıyorlar.
Eylemlerine destekçi de bulabiliyorlar. Aziz Mahat Kilisesi'nin yanına da gelmiş olduk. Şimdi videoyu burada sonlandırıp yakın çekimleri alalım. Aziz Sava Katedrali'ne geldik. Son durağımız bugünkü maçtan önceki son durağımız. Buradan maça geçeceğiz. Maçta zaten aralara yakın. Yürüyerek yarım saatmiş. Otobüse de 20 dakikaymış. Şimdi bu güzel katedrali, son katedrali hep birlikte görelim. Arkadaşlar 3 katedralin en iyisi giderek iyiye doğru ilerledik. En büyüğü ve en güzeli Aziz Sava. Etraftaki görseller, içerideki ses mesela diğer ikisinde yoktu. Burada var. Bu bakımdan diğerlerine bayağı daha iyi. Yani şu gördüğümüz İsa heykeli olsun. Merkezine biraz gösteriyoruz zaten videolarda şu anda. Bayağı iyi ki gelmişiz. Arkadaşlar biletlerimizi almış olduk. Partizan OFK Beograd maçını izleyeceğiz. Şimdi şöyle göstereyim. Bileti de şuradan aldık. Olur da gelmek isterseniz online alabilirsiniz diyor. Şöyle uzaktan şu bölgeyi alalım. Uzaktan şu bölgeyi alalım. Bileti buradan alabiliyorsunuz. Yani online almanızı önermediler. O yüzden biz de böyle aldık. Şimdi maça 1 saat var daha. Hazırlıklar yapılıyor. Çok bir kalabalık yok ama hazırlanıyorlar. Zorlu da olsa stada giriş yaptık. Maxbet sponsor. Niye zorlu oldu? Önce anlamadılar, bizi şu girişten almaya çalıştılar. Üstümüzü arayıp çakmağa attılar. Sonra da oranın olmadığını anlayıp siz diğer tarafa, şu tarafa diye buraya yönlendirdiler. Buradan girince bilet sorduk. Nereye oturursan otur dedi. Bir de Buhra'nın parfümünü aldı kadın. Kadın parfümü aldı attı ya. 2500 liralık parfüm. Biletin kaç katına, fiyatına olan bileti aldı attı vallahi.
parfümü. Partizani, partizani, Jedan prema nula za ekipu Partizana. Gol je postigao Andrej Kurti. Kişi ön geliyor sesler. Bunlardan geliyor. Rakip takım gol attı. Skor 1-1. Evimizi boşalttık. Valizi bırakmaya gidiyoruz. Bomba gibi bir asansörün önündeyiz. Şimdi göreceksiniz Balkan asansörü. İnşallah içinden kimse çıkmaz ama size göstermek için bu riski almaya değerli. Şimdi iyi izleyin bak. Hayatınızda böyle bir asansör görmediniz, görmeyeceksiniz. Bak bak gel. Kafalara bak. Şimdi basıyorsun şuradan. 6'yı bas. Basıyorsun, kapanmıyor. Niye? Kapıları kapatman gerekiyor. Kapıları kapatıyorsun. 6'ya tekrar basıyorsun. Hareket etmeye başladı. Kapıyı açıyorsun diyelim ki. Anında duruyor. Tekrar 6'ya basman gerekiyor. Tekrar basman gerekiyor. İyice kapattığından emin oluyorsun. Tekrar hareket ediyor. 10 numara. Şimdi Paris'e geldik. Şimdi İngiliz kahvaltısı. İngiliz kahvaltısı. Evde olsa yemek. Benimki daha güzel ama. Buhra ve oasis kahvaltısı. Hadi tadına bak da bir yorum yap. En gözüne çarpandan başla. O neymiş abi? Bir at bakayım çatal, bir tat bir atayım. Nasıl buldun? İlk defa bu peynirden yedim. O bence kaymak. Kaymak gibi. Beğendin mi? Evet, bir gezinin daha sonuna gelmiş olduk. Belgrad'ı bitirmiş olduk. Gezmediğimiz yer kalmadı diyebilirim. Şu an neredesin? Şu an Knez Mihaila Caddesi'nin az önce GoPro ile görmüş olduğunuz yerin marketinin terasına oturduk. Burada son soğuk içeceklerimizi de içip yolcu yolunda gerek diyerek Sırbistan maceramızı burada noktalayacağız. Şimdilik hoşça kalın, takipte kalın ve daha pek çok ülkenin gelmesini istiyorsanız da bağış atabilirsiniz. Öyle bir seçeneğim yok ama IBAN paylaşıyor olacağım yorumlarda. Moja sudbina,
Havalimanındayız arkadaşlar. Eve dönüş saatlerimiz tam olarak 4:20'yi gösteriyor. 2 saat sonra biletimiz ama erkenden geldik. Gelirken de garip bir olay yaşadık. Garip bir adama rastladık. A1 diye bir otobüsleri kullanıyorlar zaten, siz de görürsünüz. Onları mecburen kullandırmak zorunda bırakmışlar. Onlarda da adam sürücü garipti bayağı. Ne kadar verdin? 5 euro verdik. 4 euro ya da 5 dolar diyordu. 5 dolardan 10 dolar verdik. Evet. Şuradan şuraya 8 dakikalık yol içinde yaklaşık bir 400 küsür lira almış oldular. 440 lira almış oldular. Taksi kullansak daha mı iyiydi? Dolandırıcılar çok diyorlar. Evet. O yüzden de kullanmayı tercih ettim. Taksiye binmemeye çalışın. Taksiye binmemeye çalışın diyorlar. Bir de kart kullanmayın lan. Nakit illaki yanınızda taşıyın. Dolandırıcılık çok oluyor yani buralarda. Kartınızı kopyalıyorlar. Sonra gelip 2 ay sonra arıyorsunuz beni. Sonra 2 ay sonra arıyorsunuz bankayı. Müşteri temsilcisi. Müşteri temsilcisini arıyorsunuz. Beni dolandırıldım, ne yapmam gerekiyor? Böyle yerlerde gidin. Bir de Sırbistan gibi bir yer. Yani çok güvensiz mi? Değil ama çok güvenli bir yer de değil. O yüzden benim size naçizane tavsiyem de her yerde nakit kullanın. Cash. Soruyorlar ya, cash. Hadi Allah'a emanet. Şimdi evimize gidiyoruz.